Otur abi. Hançer uyudu mu? Uydu. Hazır baş başa kalmışken biraz konuşalım mı abi? Bak, anneme yanlış yaptın diyeceksen hiç deme. Tamam, biliyorum ben yanlış yaptığımı. Ama yani annen de bir başladı mı lafının şeyi yok, sonu yok. Nereye varır düşünmüyor. Sen sonuna kadar haklıydın abi. Annem çok ileri gitti. Emin ol, bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak. Değil mi? Yani senin karın, benim kardeşim bu lafları hak etmiyor ki. Melek gibidir o. Annem adına senden özür diliyorum abi. Biz zaten Hançer'le konuştuk. Ya sen niye diliyorsun ki? Kabahat senin mi canım? Yani annen şey yaptı. Ben de zaten gerekeni söyledim. Ha, ama bak yani öyle bu evden gitmemi falan bekliyorsan daha çok bekler. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada Hançer'in yanında kalacağım. Abi, burada istediğin kadar kalabilirsin. Ama benim konuşmak istediğim şey benim annem değil. Sizin anneniz. Hançer küçücüktü. Hatırlamaz bile. Bense yani bakma işte. Hala çocuk sayılırım. Aklım biraz daha basıyor. Bir sabah kalktık. Babaannem dövünüyor. Babam, o gözüme dağ gibi duran adam, öyle bir köşeye çökmüş. Küçülmüş. Utancından başını kaldıramıyor. Bir yandan sarsılıyor. Bir yandan ağlıyor. Koştum yanına. Ne oluyor dedim. Adam kafasını kaldırıp da yüzüme bakamadı. Var sen düşün. Sonra anlamadım da ne olduğunu zaten. Babaannem çekti beni kenara. Ananız dedi, ahlaksız kadın oldu. Başka kocaya kaçtı. Bundan sonra adını anmayacaksınız. Onun ismi geçmeyecek artık bu evde dedi. Zaten orada da benim çocukluğum bitti. Hayatım bitti. Sonra taşındık zaten. İzimizi, tozumuzu sildik mahalleden. Sonra babam da göçtü gitti. Hem öksüz, hem yetim kaldık Hançer'le. Babaannem baktı bize bir süre. Sonra o da hastalanınca mecbur yurda verdiler bizi. Çocukluğumuzu bilmeden büyüdük. Büyüdük de. Ama nasıl büyüdük? Sen bir de gel bize sor. Hançerim
Damat, Allah biliyor ya, ben şu hayatta kendim için hiçbir şey istemedim. Tek derdim Hançer'in mutluluğu oldu. Aman o üzülmesin, aman gözünden bir damla yaş akmasın diye ben çırpındım durdum. Elimden geldiğince hem ana hem baba oldum ona. Hançer... Hançer diğer çocukların annelerini görürdü. Bizim annemiz nerede diye sorardı. Söyleyemedim. Hançer hiç bilmedi annemin... Hançer hiç bilmedi o kadının neden gittiğini. Bu leke ona da bulaşmasın diye anlatmadım bacıma. İşte yıllar sonra mektubu geldi. Görüşmek istiyormuş. Sen de biliyorsun sonra işte olanları zaten. Hançer daha önce kararsızdı ama daha sonra konuşmak istedi. Çok mücadele ettim. Göndermek istemedim. Başardım da. Ah, ama işte o rahat durmamış ki. Bu sefer de minibüste böyle yabancı gibi yanaşmış Hançer'in yanına. Ya, taktı ya kafaya. İlla bulaşacak. Bir de hasret diye... Estağfurullah, isim uydurmuş kendine. Gidişiyle ayrı dağıttı. Gelişiyle ayrı dağıtacak Hançer'imi.